Kanalıma hoş geldiniz. Ayva tatlısını yapacağım. 2 tane ile yapacağım. Çocuklar sevmiyor. Biz de diyetteyiz ama öyle ufak tefek kaçamaklar yapıyoruz. 2 tane ayvadan yapacağım. Baş taraflarını kesiyorum. Tepsiye koyduğumuzda düz bir şekilde koyabilelim diye. Hem de oralarda temizlememiz gerekiyor. Böyle keserek düz bir hale getirerek daha iyi oluyor. Siz daha ince kesebilirsiniz. Ortadan da bölüyorum. Yana doğru bölmedim. 2'ye ayırıyorum. Orta kısımlarda yuvarlak olsun diye. Ama siz ayva biçiminde uzunca olsun istiyorsanız o zaman yana doğru kesmeniz gerekir ve başını almanıza gerek yok. Orayı temizleyip yapabilirsiniz. Tersi yönden de aynı şekilde yapabilirsiniz. Düz durması için de o taraftan da biraz alırsınız. Aynı şekilde olur. İçini de oyuyoruz. Bunu bıçakla yapıyorsanız bıçakla, olmazsa kaşıkla, siz ne ile oymak istiyorsanız oyabilirseniz onu tercih edebilirsiniz. Ben bıçakla daha kolayıma geliyor. Yan tutuyorum ve fazla da delmeden yapmaya çalışıyorum. Arka tarafında çıkmaması gerekiyor. Bu biraz derin kestiğim için arka tarafında biraz boşluk oluşmuş oldu. Onu da buradan bir parça keserek ufak bir şey içine koyabilirim. Ya koymasak da olur gerçi. Koyduğumuz daha kapatmış olduk orayı. Bu çekirdeklerini ve içinden çıkardığım her şeyi, kabuklarını da kullanacağım. Onu dibine koyacağım. Sonra göstereceğim zaten. Önce içlerini oyuyoruz. Ayva tatlısı tatlı olmazsa bile şekeri olanlar biraz dikkatli kullanmaları lazım. Diğer yönden meyve olarak çok sağlıklı olduğu için bu tatlı da iyi gelir. Yani tatlı yemek isteyenler en masum tatlı diyebiliriz buna. Çünkü meyvesi faydalı olduğu için. Bir de yaptığımız yöntem güzel. İçini temizledim. Eğer fazla yapacaksanız ayvalarınızı suya koyun. Çünkü çabuk kararabiliyor. Ben az kullandığım için fazla bir zaman almadı. O yüzden suya koymadım. Size tavsiyem suyun içine koyun. Bıçakla soyabilirsiniz bu şekilde. Ne kadar ince soyarsanız o kadar iyi. İçinden almamış oluruz. Ben ince bıçakla deneyeceğim. Öbürü de ince ama daha küçük bıçakla daha kolay soyulabilir. Ama ben soyacağı kullanacağım. Soyacak varsa soyacakla daha kolay. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ama siz bıçakla kolay geliyorsa hangi yöntemi denersiniz? Hangisi kolayınıza geliyorsunuz onu yaparsınız. Hepsini bu şekilde soyacağım. Bu arada eğer kanalıma abone değilseniz şimdi abone olabilir misiniz? Siz ayva tatlılarını nasıl yapıyorsunuz? Farklılıklar neler? Yorumda yazarsanız bir dahaki yaparken sizin görüşlerinizi de belirterek yapabilirim. Farklı tatlı yöntemleri vardır. O yüzden sizlerin yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğinizde beğeniye basarsınız. Eğer videolarımı beğeniyorsanız zil sesini de açarsanız yeni yüklediğim videolardan haberiniz olur. Bildirim gelir ve siz de izlemiş olursunuz. Hem de bana destek vermiş olursunuz. Ben seviyorum emek ederken video çekmeyi de seviyorum. Bir de artık kimse
sormuyor. Anne şunu nasıl yapayım, teyze bunu nasıl yapayım. Artık herkes YouTube'da bakarak yapmaya çalışıyor. O yüzden böyle içerikler oluşturarak kalıcı bir tarif olarak kalmasını istiyorum. Herkesin yapış tarzı farklı farklı olabilir. Farklı lezzetleri öğrenmek için ben de bakıyorum. Bakarak yapıyorum bazı şeyleri ama genelde ben kendim bir şeyler daha katarak değişiklikler yapıyorum. Bu her tarifimde böyle şeyler mevcut olabilir. Puf noktaları, ince noktaları görebilirsiniz. Bu kabuklarını dibine koyuyorum. Ben böyle bir şekilde yapıyorum. İçine çekirdeklerini de koyuyorum bu şekilde. Güzel bir renk vermesi için kabukları ve hem de onun vitaminleri, diş kabuğundaki vitaminler içinde kalsın istiyorum. Siz eğer fazla yapıyorsanız ona göre tepsi kullanabilirsiniz. Ben böyle bir güveç şeyde buna ne derler, devam edeyim ne bil, ismini de bilemedim. Yayvan bir güveçte yapmak istiyorum. İçine marmelat koyacağım. Sizde herhangi bir marmelat varsa koyabilirsiniz. Meyve tadı farklı bir tat, bir lezzet verecektir. Ben çilek marmelatı yapmıştım. Biraz katı oldu. Onu da tekrar seyretmek istemedim. Bu şekilde değerlendirmek için tuttum. Bazı şeylerde kurabiyelerde veya işte böyle tatlılarda bunu değerlendirmek için bunu kullanıyorum ama siz varsa herhangi marmelattan koyabilirsiniz. Burada renk uyumu olmuyor ama bu tabii ki pişerken rengi değişecektir. Farklı renk olmazsa o kadar çok önemsemedim ben. Portakal kabuğu, reçeli veya işte farklı şeylerde narla da düşünebilirsiniz. Nar zamanı şimdi içine nar koyabilirsiniz. Gayet güzel olur. Bunları da tavsiyelerim. Şimdi üstüne çorba kaşığıyla şeker atıyorum ama bir çorba kaşığından biraz fazla atacağım. Etrafında her üstünü kaplamasını istiyorum. Birer çorba kaşığı şeker koyuyorum. Bu sizin şekerin ne kadar yoğun sevdiğinize göre değişir. Eğer çok tatlı seviyorsanız bu yeterli. Az tatlı olsun istiyorsanız biraz daha az koyun. Sadece bir çorba kaşığı koyarak bırakın. Hafif ayva ekşimsi bir tat verdiği için tatlı ne kadar tatlı olursa o kadar kaldırıyor öyle. Sorun olmaz. Bunu şimdi fırına vereceğim. Isıttım fırını. Altına da tepsi koydum. O şekilde pişireceğim. En yüksek dereceye aldım. Az su ızgarada ve en yüksek derecede 280 mi 270 derece yazılar silindi. Dibine su koydum. Su da sıcak. Önce tam dibine koyacağım. Tepsinin üstüne koyacağım. O şekilde belli bir zamanda pişireceğim. Ben ne kadar zamanda pişeceğini şimdi öngöremiyorum. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. Onu bakarak pişireceksiniz. Yaklaşık yarım saat yetti. Daha da fazla ne kadar pişirirseniz bu sefer kurumaya gider. Kontrol ederek kendi fırınınızın pişirme yöntemi ama ben en yüksek derecede açtım. Dibinde su olduğu için. Şu kenarında kalan şerbetleri rengi biraz daha güzel olsun diye üstüne koyuyorum. İyice şerbeti tam olsun.
zaten çekeceği kadar şerbeti yeterince var ama üstünde şerbeti güzel, fazla dibinde de şerbet oluşmadı zaten. Onu hem rengi açık kalmış yerleri varsa bu sayede koyulaşır. Gayet güzel bir renk aldı. Bilmiyorum kameradaki açı nasıl gösteriyor renkler ama gayet güzel renk aldı. Karanfil koydum ben içine, onu göstermeyi unuttum. Pişerken içine birkaç tane karanfil attım. Siz tarçın da atabilirsiniz. Kokusu güzel oluyor. İkisi koku baskın olduğu zaman farklı lezzetler oluşuyor. Şöyle tabağa koyuyorum. Dediğim gibi bu kenara azıcık bir şey kaldı şerbeti. Yoğun. Çok katılaşmadı şerbeti. Normal bir yoğunlukta. Onu da üstüne koyuyorum. Şöyle biraz görüntü olsun diye benim buralara da böyle damlatıyorum ki biraz şerbetli tatlı olduğu belli olsun. Üstüne de siz neyi tercih ederseniz o şekilde koyabilirsiniz. Kaymak, genelde kaymak kullanılıyor. Krem şanti de yapabilirsiniz. Ancak ben dondurma kullanacağım. Bir kısmına dondurma, bir kısmına da fındık, ceviz, ne bulursanız koyabilirsiniz. Ben bir tanesine dondurma, diğerine de tarçın, fındık o şekilde koyacağım. Dondurmaları keserek koydum. Kaşıkla biçimli bir şekilde koyabilirsiniz ama oldukça sert olduğu için ben bıçakla kestim. Biçimi pek şey olmadı. Tarçın atıyorum biraz. Karanfili zaten atmıştım. Tarçını şimdi üstüne sepiyorum. İsterseniz pişerken bir çubuk tarçın da atabilirsiniz. Pişen tepsisine. Buradaki şey sizin hoşunuza giden ne varsa onu atarak yaparsınız. Burada belli bir şeyi yok. İnsan neyi seviyorsa üstüne onunla süsler daha güzel olsun diye. Yani fıstık da değerlendirilebilir ama genelde ceviz kullanılıyor. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.